Otel odasında kıskıvrak yakalandığında her şeyin bittiğini anlamıştı. Polislere zorluk çıkarmadı. Usulca dizlerinin üstüne çöktü. Ellerine kelepçe takıldığında belki de Soğuk Savaş döneminde Almanya'da yaptıkları gözlerinin önünden bir film sahnesi gibi geçiyordu. Sorguda önüne konan kanıtları gördüğünde yalan söylemenin faydası olmayacağını fark etti. Amerikan istihbaratına çok büyük zararlar verdiği o dönemleri anlatırken bir isme işaret etti. Onu devşiren, belgeleri teslim alan ve karşılığında parayı veren kişi bir Türktü. Ve o Türk, Amerika'nın Soğuk Savaş dönemindeki çok kritik casusluk operasyonlarının başarısız bir şekilde sonuçlanmasına neden olmuştu. Casusluk yıllarım Türkiye'nin lehine olmuştur ama aleyhine asla. Şehitlerin kanı boğar. Vatan satılmaz. Hüseyin Yıldırım. Batı Almanya'ya geçtiği günlerden biriydi. Alışveriş merkezinde baktığı her yer onu daha da büyülüyordu. Geldiği Doğu Almanya'ya kıyasla sanki burası gelecekte yaşıyormuş gibiydi. Mağazanın birinde dolanırken hoşuna giden bir ürünü cebine attı. Bilmediği şey ise güvenlik kameralarının Almanya'nın batısında kalabalık alanlara çoktan takıldığıydı. Güvenlik hemen geldi. En yakın karakola gittiklerinde ilk söylediği şey Doğu Almanya adına casusluk yaptığıydı. Polisler inanmadı. Çünkü batı tarafına gelip yakalananların hemen hepsi benzer cümleler kuruyordu. Ancak bu ifadeyi dikkate alan birileri oldu. Batı Almanya'nın askeri istihbarat birimi. Alışveriş merkezinde yakalanan kişi yalan söylemiyordu. O, Doğu Almanya'daki bir üniversitede yabancı diller profesörü olarak çalışan Manfred Severin'di. Aslında bir süredir hem Batı Almanya hem de Amerikan istihbaratının gözetimindeydi. Çok fazla dile hakimdi. Üniversitedeki görevinin yanı sıra Doğu Almanya'nın gizli polis örgütü Stasi'nin dış istihbarat bölümü için çalışıyordu. Stasi'nin bir şekilde ele geçirdiği yabancı dillerdeki istihbarat dokümanlarını çeviriyor, analiz ediyor ve raporlar yazıyordu. En önemli görevlerinden biri de casuslar için tercümanlık yapmasıydı. Tüm bunları ifadesinde anlattı. Askeri istihbaratın ardından BND de işin içine girmişti. Severin'in serbest bırakılmasına izin verildi. Ama bir şartla. Mümkün olan en kısa sürede bahsettiği olaylarla ilgili somut bilgiler getirecekti. Severin çok gecikmedi. İstediği tek şey bir an önce hapishane dediği Doğu Almanya'dan kurtulmaktı. Sadece kendisi için değil, ailesi için de en büyük hedefi buydu. Eğer Amerika'ya ilticası kabul edilirse onlar için çok faydalı bilgiler verebilirdi. Öyle de oldu. Anlattığı bilgiler arasında bir ismin üzerinde özellikle duruyordu. Paul adlı bir Amerikan askeri vardı ve çok kritik bilgileri Doğu Almanya'nın istihbarat birimine, yani Stasi'ye veriyordu. Çevirisini yaptığı belgelerde o güne kadar kamuoyunun kesinlikle duymadığı ve Sovyet tarafının kendi başına asla öğrenemeyeceği detaylar vardı. Amerikan istihbarat örgütleri hızla bir çalışma yaptı. Paul Cod isimli asker 30 yaşındaki James Hall'dü. Aslına bakılırsa Hall ne rütbeli bir komutan ne de çok gizli toplantılara katılabilecek seviyede bir askerdi. Kağıt üzerinde basit bir uzman çavuştu. Ancak onu farklı kılan göreviydi. 18 yaşında katıldığı Amerikan ordusunda elektronik istihbaratta çalışıyordu. Resmi görevi sinyal analistiydi. O yıllarda elektronik istihbarat bugüne kıyasla çok geride olsa da kendi dönemi için çok büyük anlamlar ifade ediyordu. Çavuş Hall, Avrupa'daki ilk görev yerlerinden biri olan Ordu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı emrinde çalışırken aslında elindeki bilgilerin nedenli hayati olduğunu fark etmişti. Elinin altından geçen bilgiler uzman çavuş olarak kazandığı paradan çok daha fazlasını etmeliydi. Bir an önce zengin olmak ve hayalini kurduğu şaşalı hayata kavuşmak istiyordu. Önce pek dikkat çekmeyecek küçük bazı bilgileri satarak başladı bu işe. Para kazanmak hoşuna gidiyordu. Birkaç sene sonra eğitim amacıyla Amerika'ya çağrıldı. Asker arkadaşları ve yöneticileri şaşkındı. Uzman çavuş maaşıyla o yıllarda oldukça lüks sayılabilecek Volvo bir araç almıştı. Ayrıca bir kamyoneti de vardı. Evi çok güzeldi ve parasının büyük kısmı peşin ödenmişti. Terzi işi kıyafetler giyen, özel uçuş dersleri için ciddi paralar ödeyen Hall'e amirleri değirmenin suyunun nereden geldiğini sordu. "Teyzem," dedi Hall. "Teyzem vefat ettikten sonra ondan bize kalan bir miras var. Her yıl oradan $30.000 yakın geliri olduğunu söyledi." Onu denetime gelen askerler bu bilgiyi inandırıcı buldu. Konu bir şekilde kapandı. Hall eğitimin ardından yeniden Avrupa'ya geçti. Artık kıdemli başçavuştu. Bağlantıları ondan belge istiyor. Hall bunları bir şekilde temin ediyor, sonra kaynağıyla buluşuyordu. Market poşetiyle askeri üstten çıkardığı belgeler, güvenli ev olarak bilinen bir noktada el değiştiriyordu. Bu güvenli evde Hall'le buluşan kişi son derece ilginç biriydi. Hall ve onu yönlendiren isim kısa zamanda öyle bilgi ve belge getirmeye başladı ki Doğu Almanya'nın istihbaratı bir süre sonra "çok dikkat çekeceksiniz.
Yavaşlayın talimatı vermek zorunda kaldı. Hall ve ondan belgeleri alıp Stasi'ye veren kişi çok özel bir konumdaydı. Dosyalarına Stasi'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ve yüzü olmayan adam olarak piyasada nam salan Markus Wolf bakıyordu. İkilinin o dönem Alman istihbaratına verdiği bilgilerden bazıları şöyleydi. Örneğin Amerika ve batılı müttefikler Doğu Almanya'nın dibinde gizli bir dinleme üssü kurmuştu. Amerika'nın elinde çok değerli bir proje daha vardı. Savaş zamanında sinyal emisyonlarını kaydederek zırhlı araçların, füzelerin ve uçakların yerini nokta atışıyla tespit eden bir elektronik sistem geliştirmişlerdi. Tüm bu projelere dair en kritik bilgiler artık karşı tarafın elindeydi. Sadece bu da değil. Amerika'nın elektronik istihbarat kapasitesini gösteren 5000 sayfaya yakın belge de Çavuş Hall ve onu yönlendiren ismin elinden geçmişti. Sovyetlerin aklına hayaline gelmeyecek bir detay daha vardı. Amerika'nın geliştirdiği sistem savaş halinde Sovyet uçaklarının iletişimine sızabiliyordu. Yani Amerika savaş sırasında Sovyet pilota nereyi vurması gerektiğini telsizden söyleyebilecek durumdaydı. Stasi mensupları yıllar sonra ortaya çıkan belgelerde neye uğradığımızı şaşırdık. Altın madeni bulmuş gibiydik. O kadar derindeydik ki kendimiz çıkamazdık. Sovyet istihbaratından destek istedik diyecekti. Tam da böyle bir ortamda James Hall'ün görev süresi bir kez daha bitti. Yeniden Amerika'ya döndü. Elinde halen yüzlerce, binlerce gizli belge vardı. En büyük motivasyonu daha fazla para kazanmaktı. Bir süre merkezdeki görevine devam etti. Ancak kader ağlarını yine sessiz ve usul usul örmüştü. Kendisinin ve ailesinin ilticası kabul edilmesi halinde bildiği her şeyi anlatmaya söz veren yabancı diller uzmanı Severin'in verdiği ifadelerde ismi geçen asker James Hall'den başkası değildi. Amerikan istihbaratı basit bir plan yaptı. Casuslar dünyanın dört bir yanındaydı. Amerika'da da çok sayıda Sovyet ajanı olduğu biliniyordu. Kendini KGB ajanı olarak tanıtan biri Hall'e yanaştı. Almanya'daki belgelerin kendilerinin işine çok yaradığını söyledi. Hall'ün zayıf noktaları belliydi. Gururunun okşanması hoşuna gidiyordu çünkü ekip arkadaşları arasında oldukça zayıf bir görüntü veriyordu. KGB ajanı yine çok yüksek paralar ödeyebileceklerinden bahsetti. James Hall'ün bu tuzağa düşmesi kaçınılmazdı. Otel odasında buluştuğu kişinin KGB ajanı değil FBI ajanı olduğunu anlaması uzun sürmedi. Otele geldiği arabasında hızla arama yapıldı. Çok sayıda gizli askeri belge, sahte pasaport ve bir miktar para bulundu. Hiç zorlamadı. İlk andan itibaren her şeyi ayrıntısıyla itiraf etti. Parayı çok seviyordu. Lüks yaşamak istiyordu ve tüm bu bilgileri satmasının sebebi oydu. Nasıl yaptıklarını da detaylıca anlattı. Frankfurt'ta bir oto tamircisi vardı. Her şeyi yöneten oydu. Belgeleri güvenli evde ona teslim ediyor. O bir şekilde onları çoğaltıp yeniden Hall'e veriyordu. Parayı getiren de o kişiydi. FBI bu kişinin kim olduğunu sordu. Kod adının Blitz olduğunu söyledi. Kısa bir araştırmayla Hall'ün elindeki tüm kritik bilgileri satın alan kişinin Hüseyin Yıldırım isimli biri olduğu ortaya çıktı. Bu kişi kayıtlara göre Amerika'da yaşıyordu. Zaten Hall'ün aracından çıkan paralarda onun da parmak izi vardı. Ertesi gün o da tutuklandı. Hüseyin Yıldırım, Kırşehir'den Almanya'ya göçen bir oto tamircisiydi. İşinde çok ustaydı ama ustalığın çok para etmediği yıllardı. Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın doğusu ya da batısında en çok para kazanılacak iş casusluktu. Yıldırım da bunu çabuk öğrendi. Bir gün kendi isteğiyle Doğu Almanya'daki istihbarat örgütünün kapısını çaldı. Onlara bilgi aktarabileceğini söyledi. Kimse oralı olmadı. Çünkü ustabaşı olarak çalıştığı Mercedes'le ilgili hemen her şey zaten biliniyordu. Stasi'nin önceliği Amerikalı askerlerdi. Yıldırım 1979'da Berlin'deki Amerikan üssünde iş buldu. Burası Stasi'nin dikkatini çeken bir yerdi. Üssün içindeki tamir merkezi sadece askerlere değil, Amerikalı sivillere de hizmet veriyordu. Ayrıca otomobili tamir edilirken insanlar ilgili ilgisiz pek çok konudan bahsedebilirdi. Bir diğer önemli nokta da arabasını değiştirmek isteyenler, tamir parasını yüksek bulanlar, durumunun pek iyi olmadığından yakınanlar istihbarat için çok farklı anlamlara gelebilirdi. Hüseyin Yıldırım'ın çalıştığı yer profil açısından dört dörtlüktü. Doğu Alman istihbaratı Berlin'deki bu işinin ardından Hüseyin Yıldırım'da daha yakından ilgilenmeye başladı.
Yıldırım da işe çabuk ayak uydurdu. Her şeyden önce 36 yaşında Almanya'ya göç etmiş biriydi. Orada büyümemişti. Sıcakkanlı, herkesle sohbet eden bir yapısı vardı. Ve en önemlisi gerçekten de çok iyi bir ustaydı. Haliyle arabasında sorun olan herkesin kapısını çaldığı biri oldu. Doğu Alman istihbaratının kimlere kanca atabileceği konusunda bilgi veriyor, karşılığında parasını alıyordu. Kısa sürede çok sayıda isim verdi. Stasi bu isimlerin üzerine oynadığında olumlu sonuç aldığını gördü. Hüseyin Yıldırım'ın bu süreçte yakınlık kurduğu ve bilgi karşılığı iyi paralar ödeyeceğini söylediği isimlerden biri de Amerikalı uzman çavuş James Hall'dü. Hall ve Yıldırım kısa sürede sivrildi. Çokça görüşüyor, her görüşmede son derece kritik belgeler el değiştiriyor. Hall parasını alıp yeniden üsse dönüyordu. Yıldırım da güvenli evde kopyalarını aldığı belgeleri Stasi'ye ulaştırıyordu. Hem Hall hem Yıldırım paranın kokusunu almıştı. Hüseyin Yıldırım, Hall'ün kendisine verdiği belgelerin bir kısmını hiçbir zaman Stasi'ye teslim etmedi. Bazılarının daha fazla para edebileceğine inanıyor, bazılarını da zaman içinde vermeyi planlıyordu. Hall ise aynı belgeleri Sovyet istihbaratına da satmaya başlamıştı. Bir süre sonra Stasi ve KGB elindeki belgeleri karşılaştırdığında aynı olduğunu gördü. Hall, KGB'nin sadece bize çalış teklifini kabul etmeyip Stasi ve Hüseyin Yıldırım'la yola devam etti. Bu süre zarfında Amerika'nın bölgedeki operasyonlarının birçoğu başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca Sovyetler ele geçirdikleri bilgi ve belgelerle pek çok şeyi yeniden tasarladı. Amerika için günün sonunda yüzlerce milyon dolarlık bir zarar vardı. Hüseyin Yıldırım için üssün içinde tanıştığı isimler sadece istihbarat anlamına gelmiyordu. Amerikalı bir sanatçı da üssün içindeki tamirciye, yani Yıldırım'a geliyordu. Arabası bozuldukça tamire geldikçe ikili arasındaki ilişki başka bir boyuta taşınmaya başladı. Kadının kocası uzun yıllar Amerikan ordusunda görev yapmış ama hayatını kaybetmişti. Kocasının haklarından faydalanabilen kadın, Amerikan üssüne alışveriş, tamir ya da başka sosyal etkinlikler için rahatlıkla girebiliyordu. Hüseyin Yıldırım ya da Amerikalıların hitap ettiği haliyle usta gönül ilişkisini ilerletti. Almanya'daki Türk karısı ve 2 çocuğunu bırakıp sevgilisiyle Amerika'ya taşındı. Yıldırım'ın Amerika'ya göçmen olarak kabul edilmesinde Amerikalı sevgilisinin payı büyüktü. Önce Çavuş Hol'ü otel odasında suçüstü yapıp ertesi gün Hüseyin Yıldırım'ı tutuklayan Amerika tarafı için mahkeme süreci de çok sancılı başladı. İlk iş mahkemenin gizli duruşmalarla sürdürülmesi oldu. Hasar çok büyüktü ve Amerika bunun kamuoyunda detaylıca bilinmesini istemiyordu. İkilinin verdiği hasar yıllar sonra daha net görülecekti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından 13.000 sayfadan fazla belge Amerika tarafına iade edilecekti. Hall vatanına ihanet etmediğinden bahsediyordu mahkemede. Ona göre Hüseyin Yıldırım'la diyalogları ilerlemişti. Ayrıca Yıldırım bir Türktü. Ona verdiği bilgi ve belgeleri Türk arkadaşlarının istediğini söylemişti. Türkiye bir NATO üyesiydi ve bu nedenle belgeleri vermesinin sorun olmayacağını düşünmüştü. Tabii ki mahkeme bunları itibar etmedi. Ordudan atıldı. 50.000 dolar para cezası ve 40 yıl hapis aldı. Hapse girdikten 22 yıl sonra Eylül 2011'de serbest bırakıldı. Hüseyin Yıldırım ise sorgusunda Amerika'ya ihanet etmediğini, kendisine gelen kimi çok kritik belgeleri Stasi'ye iletmediğini ve Doğu Almanya'da sakladığını söyledi. Mahkemede söylediği yerlere Amerika'dan özel bir ekip gitti. Gerçekten de kimi belgeler halen Yıldırım'ın dediği noktalarda gömülü vaziyette duruyordu. Yine de bunun pek bir etkisi olmadı. Çünkü casusluk şebekesine dair tek satır bilgi vermedi. Kimlerle işbirliği yaptığını, hangi yöntemleri kullandıklarını anlatmadı. Yıldırım, Stasi için ne kadar değerli olduğunu biliyor ve onu asla hapiste bırakmayacaklarını düşünüyordu. Hesap edemediği tek şey, Berlin Duvarı'nın yıkılıp Doğu Almanya'nın tarihe karışacağıydı. Artık casuslar takası dönemi kapanmıştı ve Doğu Almanya'dan herhangi birinin Yıldırım için bir şeyler yapabilmesi imkansızdı. Erken tahliyeden yararlanamaz maddesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi ve cezaevine gönderildi. Hapiste bulunduğu süre zarfında af talebinde bulundu. Başkan Bill Clinton tarafından reddedildi. Ancak 14 yıl sonra ilginç bir gelişme oldu. Türkiye, suçluların iadesi anlaşması kapsamında İsmet Yıldırım'ın iadesini istedi. Yeni yıla saatler kala 29 Aralık 2003'te tahliye edildi. Cezaevinden havalimanına geldiğinde elleri ve ayakları zincirliydi. Onu teslim alacak Türk ekip ilk olarak zincirlerin sökülmesini istedi. Türkiye'ye geldiğinde uçaktan iner inmez pisti öpmek istedi. Yanındakiler dikkat çekmeyelim uyarısında bulundu. Yola çıktılar. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı. Mahkemeye çıktı.
17 yıl hapis cezası alıp Metris cezaevine kondu. Burada sadece bir gün kaldı. Amerika'da yattığı süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi. Almanya'dan eşi ve çocukları da Türkiye'ye onu görmeye gelmişti. Birlikte güzel bir İstanbul turu yapıp Berlin'e döndüler. Stasi'nin efsane ismi Markus Wolf'un 2006'daki cenazesinde oradaydı. Mezarına çiçek bırakıp "Ustama son görevimi yaptım" demişti. Kırşehirli oto tamir ustası Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi belgesellere, filmlere konu oldu. Hakkında kitaplar yazıldı. Söyleşilerden birinde "Her şeyi para için yaptım" diyorsunuz. Eğer çok yüksek bir para teklif edilseydi Türkiye aleyhine casusluk yapar mıydınız diye sordular ona. Cevabı çok netti. Asla dedi. Casusluk yıllarım Türkiye'nin lehine olmuştur ama aleyhine asla. Hayatımı paraya adadım ama hiçbir durumda vatanımı satmadım. Şehitlerin kanı boğar. Bedeli ne olursa olsun, ölüm bile olsa göze alınır ve gerekirse ölünür. Vatan satılmaz yanıtını verdi. Yıllar sonra dahi Türkiye'nin onun için bu denli çaba göstermesi, Amerikalı kaynağından belgeleri alırken Türk arkadaşlarım istiyor demesi, burada sadece bir gün hapis kalıp hemen özgürlüğüne kavuşması herkesin aklına aynı soruyu getiriyor. Usta acaba eline geçen bu bilgi ve belgeleri o dönemde MİT'le de paylaşmış mıdır? Yeni serimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Otel odasında kıskıvrak yakalandığında her şeyin bittiğini anlamıştı. Polislere zorluk çıkarmadı. Usulca dizlerinin üstüne çöktü.